Merhaba. Bu videomuzun konusu özellikle kadınların hayatlarının bir parçası haline gelmesi gereken aslan pençesi bitkisi. Hangi türleri vardır? Faydaları nelerdir? Çayı nasıl demlenir? Hepsi bu videoda. İyi seyirler. Öncelikle şunu belirtmek lazım ki aslan pençesi Allah tarafından sanki kadınlar için özel yaratılmış bir bitkidir. Birçok yerde kadın bitkisi olarak da adlandırılır. Tabii ki erkeklerin de kullanabileceği alanlar olsa da özellikle kadınlar için tam bir şifa kaynağıdır. Tabii doğru türü doğru şekilde kullanılmalıdır. Aslan pençesinin iki ayrı türü bulunmakta. Bunlar testere dişli aslan pençesi ve düz yapraklı aslan pençesi. İki bitkinin bazı ortak kullanım alanları olsa da ayrıştıkları çok önemli noktalar bulunmaktadır. İki bitkinin de kullanım alanlarını ekranda paylaşacağım. Ancak sadece testere dişli aslan pençesinin kür hazırlanma tarifini vereceğiz. Çünkü düz yapraklı aslan pençesi şu an piyasada bulunmamaktadır. Ülkemizde çok az miktarda yetişen bir bitkidir. O az miktarda maalesef aktarlara gelememekte. Çok ünlü bir hocamız bitkinin tamamını satın almakta ve kendi internet sitesinden satmakta. Ama şu an maalesef onların da stoklarında bu bitki yok. Biz de bu yüzden temin edemedik. Çok değerli ve pahalı olan bu bitkiyi her şeyi göze alıp satın almak istedim. Ancak hiçbir yerde bulamadım maalesef. Zaten çok az miktarda üretiliyor. Onun da 80 gramı 100 lira ile 150 lira arasında fiyatlara satılmaktan. Gerçekten fiyatı da oldukça yüksek. Bu yüzden genel kullanıma daha uygun olan, her aktarda bulunabilen testere dişli aslan pençesini nasıl kullanabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Aslan pençesi ülkemizde bolca yetişen bir bitkidir. Testere dişli aslan pençesi videoda göreceğiniz gibi yapraklarının uçları tırtıklıdır ve yaprakları geniştir. Düz yapraklı aslan pençesi ise resimdeki gibi yaprakları daha ince ve düzdür. İkisinin de çiçeği sarı renklidir. Testere dişli aslan pençesi yaz ayları çok sıcak geçmeyen, toprağı nemli olan bölgelerde ve gölgede yetişmelidir. Testere dişli aslan pençesi bol ışığı sever ama doğrudan üzerine gelen güneş ışığı ona göre değildir. Buradan da anlaşılacağı gibi bitkilerden istediğiniz faydayı görebilmeniz için bitki seçimi çok önemlidir. Bu videomuzda aslan pençesinden hazırlanabilen 3 ayrı kür tarifimiz olacak. Bunlar menopoz şikayetleri kürü, yüksek tansiyon kürü ve adet düzensizliği kürü. Genel olarak bu 3 kürün de hazırlanma şekli birbirine çok yakındır. Hem ekranda hem de videonun açıklamalar kısmında çayların hazırlanma tariflerini paylaşacağım. Aslan pençesi çayından fayda görebilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli konu doğru bitkiyi bulmaktır. Şöyle ki raf ömrü 1 yılı geçmemiş olmalıdır. Bitki 2. yıla kaldığında etkisini %75 oranında kaybediyor. Doğru şekilde muhafaza edilmiş olmalı, temiz ve ayıklanmış bir bitki olmalı. Şu an izlemekte olduğunuz videoda bitkinin toptancıdan gelmiş halini görmektesiniz. Bitki kesinlikle hiç temizlenmeden ve ayıklanmadan satılmakta. İçerisinde aslan pençesiyle birlikte bir sürü yabani ot ve farklı bitkiler bulunabiliyor. Bazı firmalar paketlemeden önce bu ayıklama işlemini yapmaktalar. Ancak genel olarak aktarlar bunu yapmamakta. Bitkiyi olduğu gibi raflarına koymaktalar. Ya alırken buna dikkat edilmeli ya da aldıktan sonra bitkiyi yabani otlardan temizleyerek kullanmalısınız. İşte burada pahalı ürün ile ucuz ürün farkı da ortaya çıkmaktadır. Ürünün ayıklanması hem işçilik hem de fire vermesi yönünden fiyata yansımakta maalesef. Elbette burada paylaştığımız tüm bilgiler bitki ansiklopedisine girmiş, açık kaynaklardan derlenmiş bilgilerdir. Her zaman öncelik doktor tavsiye ve reçeteleridir. Efendim, aslan pençesi hakkında bir kısım bilgileri sizler için toparlamaya ve anlatmaya çalıştım. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şifa olsun.